Merhaba, ben Hilal. Özgürlük Yolu kanalına hoş geldiniz. Kader yolu sayısı 30.03 olanlarla devam ediyoruz. 3. ifade ve duyarlılık. 30. içsel yeteneklerle birlikte ifade ve duyarlılık demektir. 30.03 hayat yolunda olanlar ifade ve duyarlılık sorunlarını halletmek, kendinden kuşkuyu yenerek kendilerini ifade etmek ve içsel yeteneklerini, akıllarını yüreklendirmek, yüceltmek ve onlara ilham vermek üzere kullanmak için buradadırlar. İnsanların çoğu hayata birkaç enerjinin bir karışımıyla çalışmak üzere gelir ama 33'lere gelince onların işleri ve kaderleri açık ve odaklıdır. 30-03 enerjisiyle çalışanlar tek derecede uyumlanmış duyarlılık, içsel kuvvet, etkileyici ifade ve sezgi gibi bir içsel yeteneklerinin desteğine sahiptirler. Tüm bu kaynaklar bir büyük hayat temasını tamamlar ve destekler. Duygusal ifade. Ancak hayat amacımız kolayca gerçekleşmediğinden 33'lerin kaderini gerçekleştirebilmeleri için önce belirli engelleri aşmaları gerekir. 30-03'ler altıların perfeksiyonizmi ile rezonansta olduklarından ve başkalarının acı ve ıstırabına karşı çok duyarlı olduklarından zaman zaman düş kırıklığı yaşayabilirler. Cesaretleri kırılabilir ve eleştirme, yakınma gibi negatif ifade biçimlerine yönelebilirler. Kendilerini ifade etmek için doğal bir itilime sahiptirler. Bu ifade pozitif ya da negatif biçimlerde ortaya çıkabilir ama mutlaka çıkar. Duygusal ifade bu gruba başta kolay gelmeyebilir. Çekingen bir biçimde başlarlar ama bir kez kendilerini topladıktan sonra sözcükler akmaya başlar. 30-03'lerin kendilerini ifade ettikleri arena sahneye çıkmak, öğretmenlik yapmak ya da büyük gruplara hitap etmek şeklinde olabilir. Ya da aile ve arkadaş çevreleri içinde küçük arena olabilir. Her durumda 30-03'ler mücadele ve sevinçleri duygularını konuşmaya, resim yapmaya, müzik gibi yaratıcı çabalar ya da diğer vasıtalarla ifade etmelerinden ve diğer insanlara da kendi duygularını ifade etmeleri için yardım etmekten kaynaklanır. Onların ifadeleri diğer insanlarla birlikteyken çiçek açar. Bu başlangıçta teke tek bir birliktelik olabilir. Eninde sonunda eğer cesaretlerini öne çıkarabilirlerse birçok 30-03 toplulukların önünde konuşma fırsatını bulur. Ben sık sık 33'lere topluluk önünde konuşma kurslarına katılmalarını öneririm. Doğuştan gelen duygusal hassasiyeti nedeniyle birçok 33 çevresindeki duygusal çalkantılara karşı bir savunma olarak biraz duygusuz hareket edebilir. Ya da psikolojik bir zırhlı konuşabilirler. Onlar başkalarına duygusuz görünebilirler ama güçlü, hatta aşırı tutkulu duygular hemen yüzeyin altında yatmaktadır. 30-03 enerjisiyle çalışanlar tutkulu ilişkileri ve başkalarıyla duygusal bir bağlantıyı özler ve sık sık çevrelerindeki insanların duygularını canlandırmak, harekete geçirmek için yoğun dramalar yaratırlar. Birçok 33, dram ve duygusallık içerdikleri için melodram dizilerini izlemekten ya da böyle melodramlarda oynamaktan hoşlanırlar. Onlar duygularla özdeşleştirildikleri için her özelliği taklit edebildikleri için iyi aktör olurlar. İfade, duyarlılık gibi içsel yetenekler ve spiritüel sezişler 30-03'lerin zaten var olan duygularını arttırır. 33'ler, 3'ün doğal duyarlılığını ve ifade etilimini, duyarlılık ve etkileyici ifade içsel yetenekleriyle birleştirirler. 33'ler duygularıyla temasta oldukları ölçüde son derece gelişmiş sezgisel güçlere sahip olurlar. Haberleri okudukları ya da dikkatlerini çevredekileri dünyaya çevirdikleri zaman yapılması gereken şeyi hissederler ve onu ifade ederler. Bu 03 enerjisiyle çalışanların sorunlarla pozitif ifade biçimlerini kullanarak başa çıkmayı öğrenmeleri gerekebilir. Şikayet etmekte kendilerini tamamen haklı hissedebilirler. Çünkü çoğunlukla gerçekten görülmesi gereken yanlışları işaret ederler. Ama 33'ler için asıl zorluk ifade enerjilerini yapıcı bir biçimde kanalize edecek ve serbest hale getirecek yolları bulmaktır. Onların kendilerini dürüstçe ve direkt olarak ama en pozitif ve etkili biçimlerde ifade etmeye ihtiyaçları vardır. Sorun değil, çözüm üzerine odaklanmaları gerekir. Bu herkes için iyi bir öğüttür ama özellikle 33'ler için önemlidir. Çünkü onlar dünyayı nasıl tarif ediyorlarsa öyle de görürler. Eğer üçler genelde en depresif kişileri oluşturuyorlarsa 33'ler de aşırı duyarlılıkları ve kendilerinden kuşkularıyla depresyonu bir ince sanat haline getirirler. Ben her şeyi başarabilirim ve bu iş beni aşıyor, hazır değilim gibi düşünceler arasında takla atarak bazen güvenli yüksekliklerinden kendinden kuşkunun ağırlığını hissederek duygusal çukurlara düşerler. Bu bazen onları tam başarıya ulaşmak üzereyken durduran önemli bir sorundur. Kendinden kuşku 33'lerin kendilerini hazırlıksız, yetersiz ya da bir göreve uygun olmadıklarını hissetmelerine yol açar.
Kendinden kuşku ta ki onu buraya yenmek için geldikleri bir zorluk, ilerleyebilmek için aşmak zorunda oldukları bir engel olarak görene dek 33'lerin cesaret ve heveslerini kırabilir. 30.03'lerin en büyük yeteneği ifade ve ilham verici iletişimde yatar. Konuşma, rol yapma, yazma ya da sanat yoluyla olsun, başkalarını duygusal yönden etkilemekten, belki onları eyleme, değişikliğe ya da mutluluğa yöneltmekten haz duyarlar. Pozitifte etkileri duyguyla konuşma yeteneğinden, sadece akıldan değil kalpten de konuşma yeteneklerinden kaynaklanır. 33 üzerinde çalışanlar böyle etkileyici ifade sihrini kazanabilmek için önce bazı engelleri aşmak zorundadırlar. Genelde 33'ler 3 enerjisiyle çalışmayan ve ortalama insana göre kendini ifade ya da topluluk önünde konuşma konusunda başlangıçta kendilerini daha az muktedir hissederler, daha çok korkarlar. Bununla birlikte arenaya adım attıklarında büyük bir doyum bulur, kendilerini adeta yuvalarında hissederler. Bu bireyler yaratıcı ifadeleri vasıtasıyla küçük ya da büyük yollardan dünyaya coşku, şefkat, anlayış ve hizmet getirirler. Meslekleri ne olursa olsun konuştukları zaman ahenkle ve duyarlılıkla konuşur ve karşılarındaki insanları yüceltirler. Şevkli, hevesli, duygularına bağlı kişilerdir. İfadelerini tutkulu, içten ve hatta ilham doludur. İhtiyaçlarını ve duygularını dürüstçe ifade ederler. Ne kimseyi ustalıkla yönlendirir ne de böyle yönlendirilmeye izin verirler. Hayatlarını, sorumluluklarını idare eder, kendi duygularının ya da başka insanların duygularının onları yönetmesine izin vermezler. Etkileyici ifade, duyarlılık ya da sezgi gibi içsel yeteneklerini başkalarının hizmetinde neşeyle kullanırlar. Bu da bu yetenekleri daha da güçlendirerek 33'lere varoluşun süptil halleri ve gizemiyle temasa geçirir. Eğer 30.03'ler kader yolunun negatifinde çalışıyorlarsa hayatları şöyle olacaktır. Başkalarından sevgi görmediklerini hissettikleri için moralleri bozulan bu bireyler toplumun ve kendi hayatlarının yanlışlarından yakınırlar. Bu konuda kendilerini haklı hissederler. Çünkü bu dünyada eleştirilmesi gereken çok şey vardır. Muhtaç ve aşırı duyarlı olan bu varlıklar neye ihtiyaç duyduklarını, kim olduklarını ve neler hissettiklerini dürüstçe ve direkt olarak belirlemek yerine sızlanırlar ya da başkalarını ustalıkla yönlendirmeye çalışırlar. Bazıları duygusal ya da cinsel sadakat konusunda sorunlar yaşar ve sık sık rastgele ilişkilere, karışık durumlara girerken bazıları cinsel yönden tamamen tıkanık bir haldedir. Çoğu 33'lerin, özellikle duygularını bastırmış olanların önü kesilmiş ifade yüzünden boğaz bölgeleri hassastır. Eğer 33'ler boğazlarında kaşıntı ya da bir tıkanma hissediyorsa kendi kendilerine, kendimi tutup da söylemeyedim ne var, neyi ifade etmeye ihtiyacım var diye sormaları gerekir. Çoğunlukla bir kez ne hissettiklerini ifade ettikten sonra boğazları hızla iyileşir. Kalbi etkileyip açan, duygulara ulaşan, insanı neşelendiren ve yücelten müzik, sağlık ya da hastalıkları duygusal hallerini yansıtan 33'lere daima iyi gelir. Bu insanların kalpleri ve dizleri de hassas ve zaman zaman incinmeye açıktır. İfade sorunları yüzünden yanlış anlamaya eğilimli olan bu insanlar sık sık dizlerinin çevresinde enerji tıkanıklıkları yaşarlar. Bu da zamanla kan dolaşımlarını, en sonunda da fiziksel yapılarını etkiler. Tuz 3 enerjisiyle çalışanların sezgisel olarak onları doğru gelen şeyleri yemeleri ve egzersizleri yapmaları gerekir. Yani fiziksel olarak olduğu kadar duygusal yönden de iyi gelen şeyleri yapmalıdırlar. Ama onlar ruh halleri tarafından yönetilmemeye ya da kendilerini terk edilmiş hissederken duygusal teselliyi yemekte ya da kendilerini şımarmakta aramamaya dikkat etmelidirler. Hüzünlü oldukları zaman müzik eşliğinde yayılıp genişleyen bir egzersiz yapmaları ruhlarını yükseltir. Şimdi biraz ilişkiler hakkında konuşalım. Hemen hemen tüm 33'ler beni takdir et diyen muhtaç bir duygusal özelliğe sahiptir. Bu duygusal desteği kendi içlerinden çok dışarıda ararlar. Bazen karşılığında bir şey vermeden çok şey beklemelerine rağmen aslında büyük bir verme kapasitesine sahiptirler. 30.03'ler kendi duyarlılıklarına bir tepki olarak duygusallıktan uzakta, hatta soğuk bir biçimde mantıklı görünebilirler. Onlar son derece büyük ve hassas bir duygusal enerji alanına sahiptir. Sesleri çoğu kez neler hissettiklerini açığa vurur ve başkalarının duygularına uyumlanabilme yetenekleri onların ilişkilerini güçlendirir. Tam tersi görünmelerine rağmen 33'ler kalben romantiktir. Aşık olmayı severler. Belirli aralıklarla duygusal tutkular yaşarlar. Eğer eşleri varsa ona karşı bu eğilimleriyle ilgili olarak çok direkt ve dürüst olmalıdırlar. Birisine çekildiklerinde kendilerini bunu ifade etmekte özgür hissetmeleri o çekime yönelik obsesif eğilimlerden kurtulmalarına yardımcı olur. Başka bir deyişle hayatlarını etkileyen kara sevdanın peşinden gitmek, o çekime kapılıp geçici bir ilişkiye girmek yerine bu sevdayı itiraf ve ifade ederek daha kalıcı ilişkilere sahip olabilirler.
Bazen duyguları onları yönlendirir, rastgele ilişkilere girer ya da gerçek ya da hayali sadakatsizlik gösterirler. Sonra da ben ne yaptım diye düşünürler. 33'lerin duygusal auraları ya da enerji alanları onların başlıca cinsel yönden duyarlı bölgeleridir. Eğer duygularının kepenklerini indirirlerse cinsel teknikler bir işe yaramaz. Bununla birlikte sevecen bir ruh halindeyken tutkuyla hareket ederler. Teknik ikinci planda kalır. İlişkiler, 33'lere dürüst ifade ve duygusal incelebilirlik sorunlarını halletme konusunda muazzam bir fırsat sunar. İlişkileri sadece bir teselli ve besleme biçimi değil ama bir spiritüel uygulama biçimi olarak görmeleri iyi olur. Yetenekler ve mali durum. Etkileyici ifade, duyarlılık ve spiritüel seziş gibi içsel yetenekleriyle 33'ler yakın çevrelerindeki insanları ya da daha büyük insan gruplarını yüceltir ve besler. Onlar öğretmenler, sanatçılar, yazarlar ya da konferansçılar olmayı yani insanlara hayatlarının duygu yönünü hatırlatacak herhangi bir rolü seçebilirler. İnsanlara ve subtil boyutlara uyumlanma yeteneklerinden dolayı öğretmenlik, danışmanlık, şifacılık, sahne oyunculuğu ya da yaratıcı ifade alanlarında başarılı olurlar. 33 enerjisiyle çalışanlar ayrıca bir sosyal hizmet yolunda izleyebilir ve iyi yöneticiler olabilirler. Her alanda başarılı olabilirler ama eğer işleri kendilerini ifade fırsatı sunuyorsa en büyük doyumu bulurlar. Duygusal hassasiyetlerine ek olarak 33'ler enerjisiyle çalışanlar ayrıca hayatın bazı asli meselelerinin kalbine girebilen muhteşem bir sezgisel zeka derinliğine sahiptirler. Bundan dolayı onlar temiz bir mantık ve muhakeme gerektiren her alanda başarılı olabilirler. Her türlü para yoksunluğu bir biçimde kendinden kuşkuyla ilgilidir. Eğer 33'ler yeteneklerini ve ifadelerini pozitif biçimde kullanırlarsa para bunu izler. Kendinden kuşkuyu bir dur işareti olarak değil, aşılması gereken bir engel olarak görün ve ona göre davranın. Her zaman eşit ölçüde karşılık aldığınızı hissetmeseniz de kendinizden duygusal olarak verin. Duygularınızı yaşadığınız anda hissedin ve ifade edin. İnce sezginize ve özel yeteneklerinize itimat edin ve onları kullanın. Kendimden kuşku yüzünden ifade etme itilimimi bastırdım mı? Duygularımı ve ihtiyaçlarımı direkt olarak ifade ediyor muyum? Başkalarının ihtiyaçlarına karşı duyarlı mıyım? Duyarlı ister rehberlik sistemimden ya da diğer içsel yeteneklerimden tam anlamıyla yararlanabildim mi? Bu soruları kendinize sorun ve herhangi bir içgörü meydana gelirse bu içgörüleri nasıl uygulamaya koyabilirdiniz bunun üzerinde düşünün. Evrensel yasalar oynatma listesi altından seçimler yasası, dürüstlük yasası, beklentiler yasası, inanç yasası, eylem yasası. Bu yasaları dinleyin ve her yasayla ilgili olarak verilen alıştırmaları yapın. Her bir yasayı hayatınıza nasıl uygulayabileceğinizi düşünün. Umarım tüm yeteneklerinizi kullanabildiğiniz çok mutlu bir hayat geçirirsiniz. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.